Merhaba arkadaşlar. Bugün size SyncTracer adında bir klasör paylaşım programı tanıtmaya çalışacağım. Bu programla internet üstünden seçtiğiniz bir klasörü karşılıklı olarak paylaşabiliyorsunuz. Gayet kullanımı basit bir uygulama. Çok büyük bir dosya veya bir sürü dosya paylaşmak istiyorsanız bu kişiyi direkt kendi bilgisayarınızdan onun bilgisayarınıza sizin internetinizin hızının olduğu maksimum olduğu gücü kullanıyor. Bu uygulama açık kaynak kodlu bir uygulama. Ben açıklamaya GitHub linkini bırakacağım. GitHub sayfamıza geldikten sonra şöyle bir arayüzü var görüyorsunuz. Buradan download kısmına geliyoruz. Download kısmından portable versiyonunu indirebiliriz. Ben indirdiğim için şu anda indirmeyeceğim. Veya kurulumunu istiyorsanız kurulum dosyalarını kurabilirsiniz. Ama ben kurulum dosyalarını denediğimde yani kurduğumda bir hata aldım. Database hatası aldım. O yüzden Portable'da genel olarak kullanıyorum. Portable'ı genel olarak kullanıyorum. Sayfamıza geldik. Şu anda iki bilgisayarda da ekran kaydı alıyorum. Portable WinRAR klasörümüze geldik. Hemen dışarı çıkartıyoruz Portable dosyamızı. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Bunu atabiliriz. Şöyle tam yarısını yaparsak iki bilgisayarı da kullanmış oluruz. Diğer bilgisayardan da indirdiğimiz portable dosyayı açıyorum. Şöyle burayı da tam yarım ekran yapalım ki ben bunları birleştirebileyim rahat bir şekilde. Uygulamamızı iki tarafta da açalım şimdi arkadaşlar. Şurada uygulamamızı açıyoruz. Diğer bilgisayarda da aynı yerden uygulamamızı açıyoruz. İlk açılışta böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bunu onaylıyoruz. Database hakkında bilgiler veriyor. ORD buradan geliyormuş. Burada diyor ki bu ayarı yapın diyor. GUI ayarı. Bunu hemen Türkçe'ye çevirelim. GKE kimlik doğrulama kullanıcı ve parola ayarlarını yapın diyor. Hemen buradan ayarlar kısmına geliyoruz. GKA'ya tıklıyoruz. Buradan herhangi bir şifre verebiliriz. Ben ikisine de bir dedim. Şu anda bir kimlik oluşturdu bizim için. Burada paylaşım klasörümüz var. Şu anda şeyi yapmamıza gerek yok. Yani onun kendi belirlediği klasöre ihtiyacımız yok. Bunu kaldırabiliriz. Diğer bilgisayarda da aynı şeyleri onaylamamız gerekiyor. Ve oraya da herhangi bir şifre koymamız gerekiyor. Şifrelerimizi koyduktan sonra orada da bir tane bir klasör dizimi oluşturmuş. Şuradan burayı da Türkçe yapalım hemen. Düzenleyi tıklayıp klasör yerimizi görebiliriz. Buradan kaldırabiliriz bunu. Buna ihtiyacımız yok. Şimdi cihazı birbirlerine tanıtacağız. Normalde aynı ağ üstündeyse hemen e, diğer çalışan programı görüyor. Ben şimdi oradan yararlanacağım. Bakın yakında diyor bir tane bilgisayar var diyor. Yani aynı programdan açık bir cihaz var diyor. Buradan seçiyoruz. Buna herhangi bir isim veriyoruz. 1-2 diyelim. Kaydet dedik. Şu anda bu buraya kaydoldu. Bakın diğer programa da hemen istek geldi. Cihazı ekle diyoruz. Normalde istek gelmezse gelmeyen taraftaki uygulamayı bir kez daha açıp kapatabilirsiniz. Burayı kaydet dedik. Artık cihazımız kaydoldu. Bakın alt tarafta şu anda cihazımız gözüküyor. Zaten paylaşımı da açık olarak gözüküyor. Bakın burada 1-2 yazmıştım. Şu anda bağlı durumda. Ama klasör belirtmedik. Klasör belirtmediğimiz için klasör ekli kısmına geliyoruz. Buradan paylaşımdan bir tane klasör oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane klasör ismi verelim. 1, 2, 3, 4 diyelim klasör ismimize. Buradan nerede olsun bu? Masa üstünde olsun. Şöyle yeni bir klasör oluşturalım buraya. Burayı da 1, 2, 3, 4 diyelim. Bunu seçelim. Klasörü seçtik. Bakın klasör ismi 1, 2, 3, 4. Masa yolu, masaüstü klasör ismi 1, 2, 3, 4 yaptık. Kaydet dedik. Şu anda kaydoldu. Daha paylaşılmadı ama sadece klasörümüzü oluşturduk. Nasıl paylaşacağız? Hemen geliyoruz karşı bir cihaza, bilgisayarımıza. Buradan düzenle diyoruz. Paylaşma diyoruz. Buradan klasörümüzü seçiyoruz. Bunu şifrelemeyin arkadaşlar. Şifreleyince dosyaları
gönderiyor ama dosyalar farklı bir formatta olduğu için şifreli kalıyor. Yani ben bunu kullanamadım doğru düzgün. O yüzden şifresiz gönderince direkt açılabilir şekilde gönderiyor. Gönderdik. Karşı bilgisayarda da size bir klasör eklendi. Bununla paylaşım yapmak istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Klasör ismi nerede olduğunu gösteriyor. Klasörün yolunu gösteriyor. Nereye kopyalayacağını göstermiş. Kullanıcılar altında, delin altında 1, 2, 3, 4 klasörü oluşturacakmış. Ben tamam dedim. Artık bu klasöre koyulan her şeyi görebileceğiz. Yani bize de gelecek. Hemen gidelim kullanıcılara. Kullanıcılar del 1, 2, 3, 4. Bak buraya hepsi gelecek arkadaşlar. Şimdilik yan tarafa açıyorum bunu da. Şimdi burada büyük dosyalarımızı paylaşabiliyoruz. Mesela bakalım bu ne kadarlıkmış? 900 MB'lik bir dosya atalım. Şöyle Windows 11 PE'yi paylaşalım. Masa üstünden ilk önce şöyle gelelim buraya. 1, 2, 3, 4 klasörümüzü açmıştık zaten. Şöyle açtık. Bunu buraya kopyaladık arkadaşlar. Bunu buraya gönderdik. Şuradan bakalım. Şu anda dosya taradı yukarıda zaten. İlk dosyayı taradı. Şimdi de gönderiyor. Bir tarafta gönderdiği belli olmuyor ama diğer taraftan aldığını görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Mesela aynı zamanda buradan dosyayı göndermeyi deneyelim. Bakalım ne gönderelim. Şuradan şarkı olan bir klasör var. Şunu alalım. Şuradaki klasörü kopyalayalım. Buraya kopyaladık. Bakın şu anda tarıyor aynı zamanda. Aynı zamanda da indiriyor. Öncelikle indirme işleminin sanırım bitmesi gerekiyor. İlk defa ben çift yönlü olarak işlem yaptırmaya çalışıyorum. Bakın dosya aktarımı bitti. Tekrar tarıyor dosyayı. Şu anda müzikleri gönderiyor karşı tarafa. Bakın iki taraftan da dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Eşitliyor sırayla. Bir onu gönderiyor, bir onu gönderiyor. Bu arada bir tarafta silersek biz bu dosyayı mesela buradan aldım. Masa üstüne attım diğer bilgisayardan. Karşıki taraftan da sıradaki işlem bittikten sonra silinecektir. Yani klasörlere eşitliyor internet üstünden. Yani ana görevi bu. Peki aynı ağda değilsek, yani farklı bir ağdaysak biz bunu kimliğimizi arkadaşa nasıl göndereceğiz? Bakın arkadaşlar, şurada eylemde kimlik göster var. Bunu gönderdiğiniz zaman karşı tarafa, bakın şu kodu da şu kodu göndereceksiniz zaten buradaki kod bu. Bunu gönderdiğiniz zaman internet üstünden şuradan uzak cihazı ekle dediğinizde şuraya kimliği yapıştırıyorsunuz. Herhangi bir isim veriyorsunuz buraya. Kaydediyorsunuz. Bu karşı tarafa istek olarak gidiyor. Şuradan bakalım bu silinecek mi? Aynı zamanda ona bakalım. Ben diğer bilgisayardan bunu masa üstüne aktardım. Bakın bu diğer taraftan da silindi. Buradan şarkıları alalım. Bakın burada bir şarkı listesi var. Trakya oyun havaları listesi var mesela. Buradan geldim. Bunu da buradan masa üstüne at dedim. Klasörden çıkmış oldu. Klasörden çıktığı için de diğer taraftan da çıkması gerekiyor. Tekrar tarıyoruz diskimizi. Bakın karşı taraftan da silinmiş oldu. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.